TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayına da beraberiz. Bu canlı yayında Realme değil tabii ki, OnePlus'ın biliyorsunuz OnePlus eskiden BBK grubun Fiyatı oynayan markasıydı. Şimdilerde o misyonu Realme markası üstlenmiş durumda. Ancak başlıktan da anlaşıldığı üzere OnePlus 8T için kendi çapında makul fiyatlı gibi bir takı kullanma gereği duyduk. Çünkü OnePlus biliyorsunuz son birkaç dönemdir amiral gemi telefonlarını yaklaşık 1000 dolara satıyor. Bu lansmanda 8T Pro diye bir model görmeyeceğiz muhtemelen. Sadece 8T adında bir model göreceğiz. Ve Pro ve bu ana düz rakamlı serinin bileşimi bir telefon olacağı benziyor. Ve fiyatının da Samsung Galaxy S20 FE benzeri olacağı söyleniyor. Direkt Avrupa pazarında zaten S20 FE'nin çıkış amaçlarından birinin bunu halletme yolu olduğu söyleniyordu. OnePlus'ı yok etme yolu olduğu söyleniyordu. Şimdi OnePlus'ta direkt 700 dolara S20 FE fiyatına ondan daha iyi bir telefon sunduğunu söyleyerek bizim karşımıza çıkacak. Bakalım ne kadar başarılı olabilecekler. Yaklaşık 3 dakika sonra bunu göreceğiz. Lansmanı beraber takip edeceğiz sizlerle. Realme girişini aslında bilerek yaptım. Çünkü şimdilerde BBK grubun fiyat öncelikli telefonunu Realme'den görüyoruz. Şimdi ben sizin bir yorumlarınıza bakayım. Makul fiyatlı derken makulün tanımı mantık sınırları içerisinde olan kabul edilebilir fiyatları deniyor. Sektöre genel olarak baktığımızda amiral gemi ürünlerin 1000 dolar sınırına geldiğini görüyoruz. Ve OnePlus diyor ki ben premium markayım ve ürünün fiyatı ona rağmen biraz daha aşağısında 700 dolar diyor. OnePlus'ın fiyat performans olarak gördüğüm kadarıyla eskisi gibi rekabetçi olmadığını sizler de farkındasınız. Bu OnePlus'ın zaten bir süredir iyiye gitmediğini konuşabiliriz. Hatta son dönemde örnek verelim. Şirket yöneticilerinden Carl Pei, yardımcı kurucu ve şirketin en üst düzey yöneticilerinden şirketten ayrıldı. Yeni bir donanım şirketine geçecek. Pete Lau gene OnePlus'ın kurucularından. O da Oppo tarafına geçti. Yani şirket içindeki büyük abiye geçti. Sonra çıkan telefonların pahalılığı, satış rakamlarının düşüklüğü, OnePlus Nord'un çeşitli sorunlarla çıkması ve satış adetlerinin beklendiği kadar olmaması. İşte şimdi ay sonunda ekonomik OnePlus telefonların geleceği söyleniyor. N10, N1000 gibi. Onların 200 dolar civarında olacağı söyleniyor. OnePlus şu anda çare arıyor. Çünkü eski imajını kaybetmeye yüz tutmuş bir marka gibi görünüyor şu an için. Bakalım OnePlus eski günlerine dönebilecek mi? Yönetim tarafında çalışan kadrosunda çok ciddi kan kaybettiler. OnePlus için işler iyi gitmiyor. Kaç dakika kalmış? 2 dakika kalmış. OnePlus'ın iki yöneticisi de şirketten ayrıldı. Biri Oppo tarafına geçti. Diğeri de ayrılıp başka bir şirkette çalışacağını söylüyor kendi girişiminde. Ve son dönemde çıkan telefonların da fiyat ve satış anlamında pek başarılı olduğu da söylenemez grafiklerine bakıldığında. Son bir dakika kalmış. Ana sahneye geçelim. Canlıyı alalım. Sayfayı yenileyelim de. Birazdan başlayacak. Başlayınca tekrar oraya geçeriz. Fiyatları neden yüksek tutuyorlar? OnePlus'ın artık fiyatı oynamak gibi bir amacı kalmadı. Ama artık olmak zorunda. Çünkü fiyatı oynamayarak büyüyemediklerinin farkındalar. Hatta küçülüyorlar. Onlar da şimdi işi değiştiriyorlar ve genele yayılan bir ürün stratejisine gidecekler. İşte dediğimiz gibi 400 dolarlık OnePlus Nord gördük. Şimdi bu ay sonu muhtemelen 200 dolarlık yeni OnePlus Nord'lar göreceğiz. Ses az olmaması lazım ya. Sesi iyi gayet. Evet. Son 10'dan geri sayıyoruz.
Etkinlik başlıyor. İlginç bir giriş. Good. Hey everyone, we're so happy to have you with us today as we introduce the latest OnePlus smartphone. We'll talk you through some of the new products, new features, and pretty amazing partnerships that we think are going to elevate the Biraz OnePlus farklı bir experience. giriş oldu bu. Şunu tam But first, ekranına verelim. let's start with a few quick updates. 2020, man, what a year this has been, right? I know many of you are wishing this year was over already, but for OnePlus, 2020 has been really important. Since we introduced the OnePlus One in 2014, we've been focused on delivering flagship devices that offer the best combination of hardware and software. Over the years, the technology that goes into smartphones has continued to improve, and our products have become much more advanced. But we know that for some of our users, owning the best smartphones with the highest specs in 2020 wasn't as easy as it was Şu almost anda 7 years ago. geçmişteki OnePlus So telefonlardan earlier this year, we bahsedildi. introduced a new approach for OnePlus to offer a wider variety of our tech-leading products to choose from. First, we began expanding into more price categories for our smartphones. OnePlus users are arguably some of the most tech-savvy and, trust me, very vocal smartphone users on the planet. Many of them Makul want the fiyat latest kendi and greatest çapında. tech, while others are simply looking for a Amiral really gemilerine great göre şu and an really daha uygun affordable fiyatlı smartphone olacak. that İşte performs $1000 like a Amiral flagship. gemisi standart fiyatı In April, we olmuşken introduced some of the best Android OnePlus phones available 8T'yi today muhtemelen with the $700 OnePlus 8 göreceğiz. series. Our premium OnePlus 8 Pro continues to lead the pack, definitely as the burada most powerful 8 smartphone serisinin we've ever created. And also nasıl perhaps the lider best phone in the olduğunu world, anlatıyorlar pound for pound. sektörde ama öyle bir şey pek And olmadı. with the 8 8 bu series, arada we were the first 8 company serisi in the çok industry beğendiğimiz to bir go all in ürün 5G, ailesiydi. giving users access to next generation data speed 5G'yi when and where ürünlerinde 5G is genele ready for you. yaymışlar. And just a few months ago, we shook things up yet again with our newest OnePlus product 8 line, yaklaşık OnePlus $1000'dan çıktı. Now, a lot of Şimdi people out there were OnePlus searching Nord for a hikayesi mid-tier phone that could deliver a premium güzel bir experience. fikirdi ama satış the anlamında options in that istenileni price pek category yakalayamadı. simply weren't Aslında very amacı good. iPhone SE We ile finally aynı got to a fiyata point where we Android felt the kategorisinde technology daha was iyi bir ready to let seçenek OnePlus deliver sunmaktı. the winning combination of a premium experience and mid-tier price point without sacrificing quality. So far, the reception has been beyond our expectations. Today, we're excited to officially announce the latest OnePlus Nord color, Gray Ash. OnePlus Nord'un yeni bir rengini duyurdular. Gri Ash diye. OnePlus güncelleme konusunda Android tarafının en iyi şirketi diyebiliriz hatta. O derece. Ürünleri gayet iyi güncelleme alır. Aman Selim öyle deme. Sunum sadece bunun rengini göstermek için olursa bittik. Özel versiyonmuş. Gray Ash combines a raw industrial vibe with an elegant matte texture, elevating the Nord aesthetic Mat and bir arka reaffirming yüzey OnePlus's yapısı mission for kullanmışlar. uncompromising Standart design. OnePlus Nord'a göre. Featuring 12 gigabytes of RAM and 256 gigabytes of storage, this special edition will launch Avrupa tomorrow için in 500 Europe euro, at 499 12256 versiyon. and in the UK at 469 pounds. United Kingdom, Birleşik OnePlus.com and Amazon. Krallık içinse 469 In sterlin. India, it'll be available online in OnePlus Experience stores and in authorized retail partner stores. Kemal for Kalpayı şirketten ayrıldı. Yayının 29.999 başında rupees. bahsettim. And for those of you in North America, Hindistan keep fiyatını an da eye out söylediler. for more information about future Nord products coming your way soon. In addition to expanding into new price points, we've also been looking to build out our product ecosystem. Saat çizimleri var, yoksa OnePlus saat mi geliyor? Now, this isn't something we Görselde wanted to saat rush into vardı, in our early gördünüz mü? days. In fact, we've even scrapped certain ideas in the past, either because the products weren't quite up to our standards, Evet. or because we wanted to concentrate on bigger priorities at the moment. Many of you may have even seen some rumors lately about certain products that we're Başlamışlar supposedly ya. getting ready to launch. And we did talk Eskizlerine. about specific products, like a watch a few years ago. But as you know, we shelved Saat those mi plans to duyuracaksın? focus more on our flagship phones. But hey, plans can change, right? Well, today we have some good news for you. The OnePlus ecosystem is slowly but surely expanding. OnePlus ekosistemi We do have a geliyor. thing or two up our Genişleyecekmiş. sleeves, but we're not quite ready to Televizyonları give you all the vardı. details yet. So Kulaklık keep an eye out çıkardılar. for more information in the coming months. TVS. Okay, Telefon zaten enough var. distractions for now. Şimdi Let's get saat back de to the geliyor reason why we're galiba. all here today. To meet the newest member of the OnePlus flagship smartphone lineup, building on the Evet, beauty çizimler and the power of the 2015'te OnePlus başladı. 8 and taking things even further. Introducing the OnePlus 8T. Evet, direkt 8T'ye geçiyoruz. Günün sunum ürününe. Hani saat var gibi yapıp saati yok
anlamına getirdiler ama hadi bakalım. Bana tasarımı falan her şey ortaya çıkmıştı. Fiyatına kadar çıktı. Tasarım böyleydi zaten biliyorduk. OnePlus'ın kendisi de paylaştı bu tasarımı. Yeşil rengi fena değilmiş. Üstündeki tişörte benziyor. That video just scratched the surface of what the OnePlus 8T really offers. We're going to get into all the details today, but first things first, Kemal çıkaracak gibi duruyorlar. grabs Yani everybody's attention immediately. The design. premium marka olayı let me tutmadı. introduce you to somebody who you probably already remember. Onlar da Brian şimdi Yoon, the head of OnePlus's genele creative yayılan department and a world-class standart bir designer marka by olma trade. yoluna gidecekler. Hey Standart Brian, premium Ryan. markayı Thank you tutmadı. for your great introduction. you've been with OnePlus for a very long time now, and you know the ins and outs of our approach to design. I'm curious to get your thoughts on the design details of the OnePlus 8T. Yeah, Lansman you know, sohbet the gibi. design is extremely important to users because it expresses your individuality. And then, but not all manufacturers, you know, pay much Kamera attention neden to bu it. kadar oynuyor? Or Arka they sokaklar efekti. compromise on design just to fit a bunch of components into the phone, right? But it really impacts the way a user feels about the product. Yeah, think about when you walk into a Evet, store and you ekranın see düz all the olması different Sadullah options bilgi out benim de there. hoşuma gitti. The design really has to stand out. Exactly, but it's more than just how the phone looks. The way it feels in your hand is Şu also anda really important. konuşan So let me ask you one question. uzak doğulu arkadaş Do you know how many tasarımının times a detaylarını day bize an average anlatıyor. users pick up their phone? I don't know, maybe 25 or 30? Not really. More than 80 times per day. 80, wow. Yeah. Whatever you hold more than 80 times per day in your Şu anda, hand, then it means hayatımıza you're very bir comfortable telefonun when you hold it every time. ne kadar And it must be müdahale really ettiği, lightweight, dokunduğuyla too. ilgili We got bir the OnePlus sohbet 8T down to gerçekleştiriyor. 188 grams, which is pretty impressive. 188 grammış. Sohbet Sohbet sırasında So lansmanda weight is aslında one sohbet of the ederken most onlar important bize factors ürünü that gives you açıklıyorlar. a better feeling in your Böyle bir hand. konsepte But we're gitmişler. not just trying to minimize the weight. What we are trying to do is to Görece find a sort of yani right sınıfı balance için hafif bir between, telefon how olduğunu performance, anlatmak istediler bize. less burdensome weight. And also the texture and the grip is Yeah, really exactly. important. Yeah, right. So it sounds like very simple, but actually it is not. So I cannot tell you all the secret we have, but I would say at least 13 points we have to Kablosuz şarj consider olur when we mu? design the back 8T ile curvature. yani And then burada it Pro must serisi be olmayacağı, adjusted, 8T'nin modified, Pro improved ve düz very, modelin very karışımı carefully. olacağı Yeah, söylendiği I've için seen bence some of the kablosuz design şarj process görebiliriz. myself, and I've got to say it's really amazing to see all the different iterations and the attention that we pay to the details. And it's not a simple process. In Niye fact, it's kırmızı? really complex. So can you give us a bit of behind the scenes insight into what goes on when we're designing a product like the OnePlus 8T? Okay, sure. Let me tell you a quick story. So after we finished the very first prototype of the Yani OnePlus sohbet 8T, tadına çevireceğiz we were diye quite çok proud of fuzuli ourselves because konuşmalar we made a geçmeye very thin başladı. phone, which is 9mm at the moment. Oh yeah. Okay. Yeah. So we brought 9 it to milimetre our olduğu CEO, and then we belirtiliyor. showed it to him. Right? Yani And then what he said is, konuşmaların "Guys, arasında this çok is dolu thin. şeyler yok Make aslında. it thinner." And then we had to repeat this couple of more rounds to make it thinner. Bu arada çok difference ince bir between the telefon first diyemem prototype 9 and the milimetreye last one was only 0.6. Piline bakacağız. Pili 5000 falan So alsa tamam now kabul. it is 8.4 millimeter thick. And Pete was very happy with that, and it's because he believed that this 8.4'e kind çekti. of tiny difference can make a huge improvement, especially when it's in your hand. And that's really what we mean by never settle. Biraz daha ince diyoruz. Keep working, keep tweaking, keep iterating until you get everything just right. Now, as a smartphone user, you might not think that something as small as just 0.6 millimeters makes that much of a difference, but it really does Sanırım onun impact how we kamera use our phones adasını every katıp day. söylediler. Sonra And there are three other 8.4 things that yaptı. really matter as well. Color, material, and finish, or as we like to call it, CMF. Now, all this had to come together just right to make the OnePlus 8T look and feel so good. Yes, that is right, but you may not know how good this is before you hold and try it in Şu your anda hand. arka taraftaki to help yapının more people to understand how nasıl good meydana this is, geldiğiyle ilgili I would take this example. Do you remember the slick adımlar white ekrandaki version of izler OnePlus Word ile One before? Of course, how could I gerçekten öyle forget? mi? Yeah. So I would say that the texture of the OnePlus 8T this time feels Bu like a arkadaki silky dokunun smooth back of the nasıl silk white version of verildiğiyle OnePlus ilgili One. bize Yeah, you know, actually, bahsediyorlar I şu have an. the classic Hatta sandstone
geçmişe örnek giderek eski OnePlus ürünlerinden de bahsettiler. Aslında OnePlus 8T diyorlar da o konuşmada 8 gibi oluyor. To have that same kind of a texture. Yeah, right. And the colors of the 8T are really something else as well. So this time we have two options: aquamarine green and the lunar silver that you're holding. Yes, right. The color is probably the most individualistic Öteki rengi expression of the product. Aquamarine söyleyeceğim derken kaçırdım. The green one, that one, it has the special film tekrar on it, ekrana so geldi. it reflects the Bu arada lights and it's o green Yeah. adamın elinde mavi gibi duruyor. So we gave it Fotoğrafta two daha options. yeşil gibi duruyor. It's because some of us prefer to have more flashier and glossy. Ha, lunar material. silver. Some of us prefer more of the Biri gümüş, something biri that yeşil looks kısaca. good. So I want to ask you that which Ya da one would gri you go for? diyebilirsiniz. I'll tell you what. Generally, I'm a matte frosted kind of person because I'm Bu not arada a big iki fan of the renk fingerprints on the back of a ileri mi glossy sarayım? phone. Canlı yayın. But with the OnePlus 8T, this aquamarine Canlı green yayında nasıl edition this ilerliyor? time, the way that we designed it basically eliminates that fingerprint magnet issue. So this time, I think I'm going to go with the green. I think that's a good choice. I would say the CMF of the OnePlus 8T both are amazing. Yeah. This is incredible. Tamam, Yeah, it's çok really güzel, nice. anladık. Tamam, Well, Brian, thank arkası you so çok much iyi. for talking to Tamam, us about the geçelim design artık. of the OnePlus 8T. And you're very welcome. Tasarım da iyi, tamam. Now we're going to move on to perhaps the most important component, the component that you look at almost all day, every day. Let's take a closer look at the ultra-smooth display of the OnePlus 8T. Ultrason. We all know that Ben phones are delik yok not mu just dedim, phones. geldi. They're not just for talking. Şimdi They're for arttırılmış gaming, gerçeklik de var. watching videos, messaging, Sohbeti bıraktık, reading, zaten and a sohbet thousand other sıkmaya things. başlamıştı. And all that happens through the display. So more than anything else, it's the display that makes or breaks your experience. With the OnePlus 7 Pro last year, we introduced the first İşlemciyi daha sonra OnePlus 7 Pro'da display in the industry, giving you a 90 much Hz smoother OLED ekran experience than ever kullanılmış before. QHD Plus. And since then, we haven't just stayed on the cutting edge. We've been pushing it forward. With the OnePlus 8 Apple bu Pro, konuda we çok elevated iyidir the Çağlar, refresh rate to yani. an even smoother 120 OnePlus Hz 8 with Pro'da even more QHD outstanding Plus color 120 accuracy. Hz OLED ekran kullandık. For the OnePlus 8T, we naturally wanted to continue this trend. Now, there are two types of smartphone displays, curved and flat. Both Ben have their fletçiyim. advantages. Curved Yani displays flat can derken create a more düz. bezel-less Kavisli yerine ben düzü look with a tercih slimmer ediyorum. profile. Siz ne And that's what we went tercihiniz? for with the Ben OnePlus düz 8 ekrancıyım. series, making the best curved display out there. But on the other hand, there's a whole other group of users that prefer flat displays, especially for activities like gaming Bence de and watching content. flat display yani. So this time around with the OnePlus 8T, we went with what we feel is the industry's best 120 Hz 120 flat Hz display. düz ekran. Just check out these stats. 120 Hz refresh rate, 240 Hz sampling rate, peak brightness of 1100 240 nits, Hz HDR10 örnekleme plus hızı, certification, 1100 nit SGS ekran certification. parlaklığı, These are HDR10 things that Plus people loved in desteği the de OnePlus 8 bulunuyormuş. Pro. So we figured, why not bring them to the OnePlus 8T as well? And according to DisplayMate, this display is not just good. İyi, ekran It's güzel, A+. bunu anlıyoruz. Sure, there are DisplayMate other phones that have gotten bir an A+ ekranları rating. değerlendiren kuruluş But the A+ OnePlus almış 8T orada. is the world's first flat 120 Hz display to get that coveted A+ rating. DisplayMate'de A+ how we alan achieved ilk this came down to 120 two Hz düz factors. ekranmış. First, OnePlus using 8 the serideki. best OLED panel, and then getting the most out of it through meticulous calibration. We customize a special 120 OnePlus Hz bu OLED ekranlar panel. üzerinde And özel I don't use the işlemler word uyguluyormuş, special kalibre lightly. ediyormuş. This is not just some ordinary panel. The OLED panel on the OnePlus 8T is flexible instead of the normal glass-based non-flexible one in most flat OLED displays, which means Standart this bir OLED display is ekran thinner, yerine lighter, and offers much more vivid esnek color OLED with a wider ekranları viewing angle. kullanıyorlarmış. Then our engineers spent countless hours fine-tuning every detail to bring out Özelleştirilmiş the maximum performance from the hardware. esnek OLED panel varmış. We 8 used an TL. extremely high-tech display color analyzer to make sure that every OnePlus 8T Evet, o has ilki ben de extraordinary fark color ettim. accuracy. Çok And in zorlamışlar fact, it işte. has the most DisplayMate'den accurate A+ color in alan any ilk smartphone. 120 Hz düz ekran. Color accuracy can be measured with something called Şimdi JNCD, Delta D or just doğruluğuna noticeable color bahsedecek difference. galiba. And for the most part, a JNCD of less than 1 means that color discrepancies are visually indistinguishable to the human eye. And on the OnePlus 8T, we achieved a JNCD of just around 0.3. Again, more 0.3, accurate than bu any güzel bir değer smartphone bu on the arada. market. And on top of the 120 Hz refresh rate, and just like on the OnePlus 8 Pro, the 8T also has an astonishing 240 Hz Burada touch ekranı sampling rate. özetlerken söylediği With the dokunmatik countless optimizations we ölçekleme made in yani both the örnekleme. hardware and the software, Bu the ekran OnePlus 8T herziyle feels karıştırmayın even faster bunu. Bu than daha other farklı bir şey. 120 Hz Ekranı displays. 120 Hz bu arada telefonun. And we don't forget about the rest of the details either. Take automatic brightness adjustment, for Sohbetten example. vazgeçmeleri de iyi oldu. Çünkü This is something sohbette that hakikaten should be basic, but yani because there bayağı are so many variables in different scenarios, süre doldurmaya it's hard to oynanan get it sözler just right. söylendi. But as always,
we don't stop until we get it just right. Onboarding mi? Daha ürün bitmedi We ya. added a high precision light sensor to both the front and back of the OnePlus 8T, which helps to get a more accurate read on the ambient light. We also stepped up the number of adjustment degrees to 8,192, the most on any Android phone. And we included an all-new AI algorithm for smoother parlaklık brightness noktası adjustment than varmış. ever Yani before. kademeli. Bu Now, you bayağı might never hassas. notice any of Genelde this work. telefonlarda daha That's düşük kind of the olur. point. Having something that Parlaklığı works just the way çok it's ince supposed to is one less oranlarda thing bile you have to worry about. ayarlanabilecek. So that's the ultra smooth 120 Hz display of the OnePlus 8T. A Bu arada meticulously ekranı calibrated özetleniyor flat bize. OLED panel. A refresh rate that runs so 120 smoothly Hz you'll never see a ekran, lag or 1100 flicker. nit parlaklık, And color HDR accuracy that OnePlus, even surpasses what your own eyes can 0.3 see. When you see JNCD it for değeri, yourself, you'll işte realize just how DisplayMate'den stunning the A+ OnePlus 8T alması. display is. And to help you get the most out of that display, our engineers have put in a lot of work to make sure the OnePlus 8T performs really well. Şimdi performansa geçiyor. Now, at the risk of sounding like a broken record, anyone who Tahminim knows OnePlus Snapdragon knows we 865 take Plus performance olacak. very seriously. T So how does the serisinde OnePlus dönemin 8T en perform? iyisi neyse o kullanılıyor. Well, the specs here are just the beginning. Snapdragon 865, Ha, 12 gigabytes of RAM, 865. 256 gigabytes of 12 UFS GB RAM, 3.1 UFS 3.1 storage. depolama. Bu 12 Dual GB stereo RAM speakers başlangıç with Dolby modelinde mi var? Atmos. Dolby USB Atmos var. 3.1 for faster data transfer, and the same upgraded haptic engine USB as the OnePlus 8 3.0 series. portu da var. Just about everything you would expect at a OnePlus flagship phone. But performance isn't just in the numbers. It's in the experience, what you get out of it. Genelde bu Now, let's T take an serisine example. en son ne Heat varsa onu dissipation. koyuyorlardı işte Most Plus'ları. people don't think about how a Fark smartphone olsun manages diye. heat until they buy a phone, start using it all day, every day, and find that it gets uncomfortably warm from time to time. And for those of you who use your phone to the max, for example, with intensive gaming at a high Yok, refresh düz rate, Snapdragon you know exactly 865 how dedi. important heat Plus management demedi. is. Now, if we're giving you a flagship processor and other premium specs, you deserve to get the most out of them. Hadi So in the bakalım, OnePlus diğer 8T, we redesigned the özellikleri heat neymiş dissipation system using large areas Isı, of copper dağılım foil, sistemi. graphite, Şu and an most bize onu importantly, gösteriyor. a Grafik super tabanlı. efficient vapor chamber that is 285% larger than before. Öncekine göre All this çok means daha that the büyük bir OnePlus 8T ısı has dağıtım bloğu the best thermal kullanmışlar. performance in any OnePlus phone. Gaming is in our blood, and it's another area that we take very seriously. In fact, Oyun with hardware like the konusuna ultra smooth değiniyorlar. 120 Hz display and Yani highly 120 Hz optimized cilalamak için super o clean kadar software and Oxygen abartıyorlar ki. OS, OnePlus offers perhaps the best mobile gaming Gerek experience on işletim any devices sistemi out bazında there, gerek including oyunlar those bazında so-called 120 Hz gaming önemli bir yer phones. kaplayacakmış. Ve But we don't do all this titreşim alone. konusunda da We're working with game developers haptik bir and our motor community kullanılmış. to raise the industry standards and create next level gaming on a smartphone. This started with our launch of Gaming Mode and later Fanatic Mode, which minimizes background activity and blocks notifications and Fanatic Mode calls diye bir şey to help you stay geliştirmişler. focused while gaming. Bununla And following our recent telefonumuzun Open Ears donanım forum in Seattle bileşenleri earlier this year, optimize based on ediliyor some ve great community işte feedback, we've added rahatsız a new edilmeme toolbox gibi in Game özellikler Space that enables geliyor. users to quickly toggle Gemisi on and off moduyla certain features like the screen recorder while birlikte gaming. It even lets you quickly message your friends through WhatsApp so you can game together. Recently, we've also formed strategic partnerships with some of the leading game developers out there to make sure that when you play their games on a OnePlus phone, you get the most out of them, especially with high refresh rate games. This May, we partnered with Epic Games to give users the power to play Fortnite at 90 FPS for the first time on a phone with the Fortnite'da OnePlus girdi 8 işin içine. series. This was a huge milestone for both the smartphone OnePlus and 8 gaming industries. serisi Fortnite'da Fortnite 90 is an extremely FPS demanding game on desteklenen any ilk platform. telefonlar arasındaymış. Most players are actually playing it on consoles like PlayStation 4 or the Xbox One, neither of which can run the game at higher than 60 FPS. We worked together with Epic Diğer Games for telefonlarda months to make 60 Fortnite FPS ile the first major çalışırken high-performance game in the OnePlus world telefonlarda to reach 90 90 FPS'e FPS on a sabit bir smartphone. şekilde çalıştığını And while some söylüyorlar. devices have even stopped offering Fortnite to their users altogether, we're doubling down. The OnePlus 8 series and now the new OnePlus 8T both support Fortnite at 90 FPS. And we continue to explore Ekranınız even more 120 Hz değil mi? optimizations to make Fortnite Neden run 90? better than ever on our devices. Now, whether you're deep into a game of Fortnite or watching videos on Pili Netflix, etmeyecek the biliyorsunuz last thing değil you mi? want to Yani do o is yüzden stop to 90. charge your battery. Pile geldik. The Pili OnePlus 8T's soruyordunuz. got you covered. It has a 4,500 milliamp hour battery, which 4500 is bigger miliamper. than the OnePlus 8. 2 adet And even with the snappier 2250 120 miliamperlik Hz pilden display, meydana the gelmiş bu OnePlus 8T 4500 will get you through the miliamperlik. day with ease.
And now a bigger battery is one thing, but who wants to waste time Yani o waiting kadar for it to büyük değil charge? artık şu anda Android tarafında fast telefonların charging üst is the seviye same. telefonların minimum More than 4 4000'den years ago on geldiğini the OnePlus düşünürsek 3, we introduced yüksek fast bir değer değil. Normal charge, bence which, unlike 4500 other olması. charging technologies at the time, kept voltage low and moved the majority of the Bugün technology from the phone to Samsung the bile wall adapter, neredeyse 5000 meaning we 5500 could ramp up mAh the piller charging koymaya speed while başladı. keeping your phone cool, even while using Bakalım it. şarj tarafında And with geçen the OnePlus 8 8, we're serisi taking our rakiplerden geri fast charging kalmıştı. 30 technology Watt'tı. to a totally new Burada ne level olacak? by more than doubling the speed of Warp Charge 30T to give you an ultra fast charging experience. Say hello to Warp Charge 65, the fastest Evet. fast charging 65 ever in a watt hızlı OnePlus şarj. device. Warp Charge Warp Charge 65 lets you 65. charge the OnePlus 8T almost 60% in a quarter of an hour. That's a full day's power in just 15 minutes. You can Bir see for günlük yourself, the charging kullanımımızı speed of the OnePlus 8T is on a level kısa all bir its şarj own. süresiyle To make çıkarabilecekmişiz. this possible, we totally changed our approach to charging technology by coming up with a new twin battery design. Samsung Galaxy Note Now, 20 instead of Ultra ile pumping all OnePlus that power 8'lerin into a şarj single hızını battery, the OnePlus kıyasladı. 8T actually contains two battery OnePlus cells 8'lerin and daha channels the hızlı power olduğunu into both vurguluyor. simultaneously, so each one can run at more than 30 watts just on its own. And we've added an extra encryption chip to the charger and cable, along with 12 temperature sensors in the phone itself. Now we can double the speed while keeping everything cool and safe. And don't worry, even with charging this fast, the OnePlus Aşağıdaki 8T battery gelen is designed to notta last. 39 After dakikada pili 800 complete %100 charging doldurduğunu cycles, söylemişler. it will still be able to hold more than 80% of its initial capacity. 800 Far better tam than the şarjdan industry norm. sonra With pilimiz Warp Charge 65, we %80'den also fazla completely verimliliğini redesigned the power koruyabilecekmiş. adapter, so it can handle all of our fast charging protocols. Warp Charge 65, 30T, 30, you name it. It uses USB-C, of course, and it can support up to 45 watts PD charging. So you Bu can arada use it with a adaptöre wide giren range of kablonun non-OnePlus kısmı da devices, Type-C from a olmuş. tablet to a Nintendo Switch, even many laptops. This could be the only charger you ever need. So we're going to make it Bu available adaptör for purchase on our sayesinde pek çok website. ürünümüzü şarj And even edebiliyoruz. though it costs us twice as much to manufacture as our previous power adapter, when you buy the OnePlus 8T, don't worry, Evet, we'll throw it in the Apple'a box for free. gönderme var. Bizde So there beleş you diyor. go, the OnePlus 8T with flagship specs across the board, Bizde just şarj what you'd aleti expect from beleş us, diyor, free diyor. but fit within a slim, lightweight Yapmayın body şöyle that şeyler. always keeps us cool and charges so fast it'll never Ee, slow you down. Çift stereo hoparlör varmış Hopefully you're already ekstra convinced that olarak. the OnePlus 8T is a snappy and powerful phone that charges way faster than anything we've ever created before. But if that's not good enough, let's talk about the camera. The Kamera OnePlus 8T kısmına has a geçtik. 4-camera system with a 48 megapixel main camera with optical 48 image megapiksel ana stabilization, kamera. Ya bunun The 16 8 megapixel serisinden ne ultra farkı var şimdilik? and Ben hala bir dedicated fark macro göremiyorum. Aynı and telefon gibi. monochrome lenses. 16 megapiksel geniş We açı continue to kamera. boost the camera's Monokrom overall performance kamera. compared to the OnePlus 8, including color, dynamic range, and improved Kıymetini low-light bilin. photography. Şarj aleti kutudan bedava One çıkıyor. thing we've Bedava. noticed is that a lot of our OnePlus users really like nightscape mode, but they don't always remember to switch over to it. Now the camera can tasarım automatically dışında bu switch modes telefonun bir depending on özellik lighting, olarak ben farkını helping you get göremiyorum the best out gerçekten. of your night Sadullah shots. tasarım farkı var demiş ki yani bu The telefon 16 neden megapixel çıkıyor? ultra-wide Şu an ben onu camera boasts an sorgulamaya başladım. impressive 123-degree field of view, 123 the derece widest we've geniş açı ever bir put into a phone, kamera var. letting you Geniş capture açı. more than Ekstra ever geniş açı before in yani. your photos. The 5 megapixel macro camera can also take some really great photos, as you can see here in these sample shots. We've enhanced video recording on the OnePlus 8 and added a range of useful new features. When you're taking photos in low-light özellikleri. situations, all you really need to do to get sharp photos is hold the camera steady and shoot. But it's Kamera not quite that easy donanımının for ben videos. OnePlus 8 serisiyle So on the aynı olduğunu OnePlus 8T, düşünmeye we başladım. brought out the full O potential da aynı of galiba. the advanced İşlemci aynı, imaging kamera sensor aynı. to solve this problem. It's a feature we call video nightscape. It's a bit like nightscape photography. You can see here, it's dark and almost impossible to make out any detail. But switch on video nightscape mode and it really comes to life. Video tarafına gece modu gelmiş. Something else a lot Fotoğrafta of değil people often sadece. want in video, Böylece and can daha get with professional video aydınlık, equipment, is a good bokeh effect, göze hoş gelen where people in videolar the foreground ortaya come in koyabiliriz. nice and clear and the background looks softer. Smaller Videoya imaging portre sensors modu in phone gelmiş. cameras Sadece make fotoğrafta that hard to değil. replicate. Videolarda da portre But we managed çekebiliyoruz to do it. artık. On the OnePlus 8T, you get amazing video with people in the frame always coming in clear. We've also included a new generation algorithm for video stabilization that utilizes EIS and gyroscopic data to give you a huge boost in stability and basically lets you ditch your gimbal. EIS mi? And you can choose from different EIS aspect yok mu? ratios, including 16:9 or the more cinematic 21:9 aspect ratio. Bir dakika. So that's the camera system. O 4 istemedim. lenses powered by our advanced video and photography software. O And istemedim. outfitted with automatic nightscape mode, video Sanırım- nightscape, video portrait focus,
video AIS var, tracking, OIS and yok. much more. Donanımsal bir Now, all sabitleme that yok. hardware Hiç we've been OIS talking demedi. about is extremely Ve important bilgilerde because de it's the OIS var foundation of bizde the diye smartphone. yazmıyor. But Süper one thing we really take stabilizasyon pride in diyor. at OnePlus is giving you guys the best combination Etkinliği of bitiriyor hardware musun? and software. We work extremely hard to make Oxygen OS flow as Nereye seamlessly götürüyor as acaba? possible. And there's one guy who knows this inside and out. So let's come back over here and Hiç talk to o Brian, istemedi who has yani, extensive AIS'ten bahsetti. hands-on experience with OnePlus's software design and product. Deneyecek miyiz? Hey Brian, Gene sohbete geldik. give us a bit of insight into Oxygen OS. Sure. We started with a small Şimdi team Oxygen back OS'tan in bahsedecek bize. 2014. And everything has started from there. And even now we are still small 8 serisinde compared OIS to, vardı bildiğim major kadarıyla. players in Yeah. the industry. But we have an edge that gives us that huge advantage to over those players. OIS var Our dedim mi? community, right? Exactly, yeah. And the part of the community is the people Ben AIS participating gyroskop in our destekli beta gibi bir program şeyler as well. duydum. And I still remember the day we established our beta program, and I believe that our users would be the most essential piece of the Oxygen OS. Yeah, the feedback that we get from them Oksijen is OS'u always nasıl really buluyorsunuz? valuable. Onlar Exactly. And today Oksijen you can OS'un see sağladığı that, being işte reflected in avantajlardan, how güzelliklerden people bahsediyorlar. respond. And the reviewers call it Oxygen OS the best in the any smartphone. OIS'un üstünde AIS mi? And that is proving that our vision with users is going pretty well now. Yeah, so then the next question that we always keep asking ourselves is, how do we keep making it better? OIS That var was our dediyse next güzel. step. Yeah, staying on the top always. So we Ama always eskiden wanted to OIS'i keep the özellikle experience belirtirler. clean and fast. Yeah. Of Yeni course, the Oxygen stock olsa ne Android diyorsunuz? is Daha a great sade starting tasarıma point, gitmişler. but there's more we can do to make it even better. So we keep some of OIS that things from stock donanımdan Android, yani kameranın and then kendisinden we added stabilizasyon more yapmasıdır. useful features and Optik sabitleme optimizations diye geçer. without AIS'te disturbing elektronik user experience. görüntü sabitleme And, olarak like, geçer. AIS'te fast yazılım ve update sensör super responsive sensör derken UI telefonda and yer alan smoother sensör animation. Yeah, the vasıtasıyla team yapılıyor. has always really worked hard on that. And recently we just introduced the next best thing Aramızda for OnePlus OnePlus software, kullanıcısı Oxygen OS varsa 11. güncelleme konularında nasıl Oxygen OS olduklarını 11 is the anlatabilirler mi? next step in our unending journey to give users the fastest and OIS'in smoothest üstünde AIS Android var experience derken? possible. OnePlus is proud to consistently Şöyle, be among the first companies to bring AIS the newest tek başına da versions of Android çalışabilir. to our Yani users. OIS'te In fact, the AIS OnePlus 8 birlikte is the first çalışabiliyor mobile ama smartphone not yani OIS manufactured olmadan by AIS'i de Google kullanabiliyorsun to launch Erkan. Android 11 out of the box. Now, this is a huge accomplishment for us as a company, but also for OnePlus users because you know that when you buy a OnePlus device, you'll always stay ahead of the game when it comes to the software experience. Brian, Oxygen OS İşte şunu 11 anlatmaya is çalışıyorum. better than ever AIS olan before. telefonda And OIS one kullanman thing that's really improved is the şart değil yani. layout. AIS olan Now telefonda it's OIS more vardır easy diye bir şey and yok. more intuitive to use with one hand. Yeah, right. So we're always looking O for süper takısını ways to make it bilemiyorum. Ama easier siz to OIS use. var diyorsanız And let me tell you something little nerdy but interesting. bu arada So we ellerin mapped out the key touch kullanımına points göre and the functional areas across the whole display. insanların Using ulaşım the data noktalarını from gösteriyor. users, İşte all over the world. yeşil alan And doğal then ulaşabildiğimiz alanlar. That helped us to identify the where Turuncumsu olan information biraz could be uğraşarak, displayed on the kırmızı screen. alanlarda zor So artık things yani are ulaşamıyorsun. easy to access without users hand blocking key information. Oksijen And OS'la then birlikte from buna there, we built bir a kolaylık screen sağlandı. hierarchy. We put icon, Bu ulaşımın text, headings, and subheadings, and other content in the rahatlaştırıldığı proper anlatılıyor. position to make it much more easier to operate with İşte, your one hand. Yeah, we've definitely got a lot of kullanımımızdaki feedback alan on new %65 layouts iken since we released the developer preview in August. %35'lik alan atıl More and more alanı of our early betas yukarı doğru are now telling us toplamışlar. that they can Böylece really see the alt benefit of tarafta these daha fazla changes. kullanılabilir. that is Elimizin right, ulaşabildiği but, yerde daha Oxygen fazla OS 11 aktivite offers yapabilir so hale much more geliyoruz. skill. It's loaded with a ton of new features that we Pete feel Witt de really demiş ki add to işte bu user yüzden experience. küçük telefon Yeah, so yapın let's diyoruz. talk about one of the most significant new features of Telefonu Oxygen küçülsen OS şöyle bir dert olmayacak Always işte on display. ekranın altının Now, a lot of tarafına companies offer %65 AOD, işe yarayan but şeyleri koydum. we took our time Yukarıda bringing it to our işinize yaramayacak users şeyler so var we can gibi. offer them even more. Always on So we offer display 11 clock faces and the özelliğinden typical bahsedecek. information Ona like yeni weather, özellikler gelmiş. calendar, notifications, but we've also got some really interesting AOD options to let people customize their experience. So Brian, tell us about the first one. Sure. This one is called Insight AOD, and that we created this with the Evet. student from the Parsons School Şu of anda Design yeni in bir New York. Always And on the Insight display AOD saat yüzü var. literally tells you how much you're using your phone. Yeah. So this feature basically translates the time into this color bar, and every time you unlock the phone, it makes the mark on this bar. So longer you use the phone, the more of these mark you see here. And then you may consider Lansmanı using your ucuza phone last to getirmişler. focus on something more Yani important. şöyle çok büyük bir if there are etkinlik değil many bu zaten. marks on İki this kişi bar. kamera Yeah, digital karşısında well-being konuşuyor. is so important nowadays, especially as we spend more and more time on our phones. And because we spend so much time on Yalnız our phones, evet, in order to çok give people komik oldu. another way to Açabilirsiniz. personalize their AOD. Aç.
Brian, tell us about the next one, Canvas AOD. Sure. Canvas AOD. This cool feature always reminds me sort of comic books. Yeah. So like you see, it turns a photo of Çizgi someone roman special in your gibi life, görseller de which is me, eklenebiliyormuş. into the artistic sketch. And if you unlock the phone, see, this Sonra sketch kendi will morph into the fotoğrafı real görünüyor. picture. Yeah, that's really cool. And there's one other really cool AOD option and a new partnership that we're excited to launch alongside the OnePlus AT. We're partnering with Snapchat and Bitmoji to launch Bitmoji AOD for OS 11. So after 6 months of close collaboration, we're excited to Bitmoji ile finally OnePlus integrate some bile really işbirliğine cool Bitmoji gitmiş. features into OS as well. I'm really excited to Oxygenos'un introduce üzerine Bob Blackstock, Bitmoji CEO and özellikleri creative geliyormuş. director of Bitmoji, to tell you more about this really cool partnership. Hi everybody, I'm Ba, the CEO and creative director of Bitmoji. We're very excited to announce our partnership with Bitmoji'nin bir yöneticisi konuşuyor ama sadece ses olarak var. Ya bu Apple'daki, Samsung'daki Animoji, Memoji'nin biraz benzeri bir şey muhtemelen. Evet, lansmanı biraz uzatma çalışması bu zaten. Bu ikili sohbetin nedeni biraz içeriği boş konuşmalarla dönsün, süre biraz uzasın gibi. Hani eğlencelik bir özellik. Yani öyle çok. Hayatımı değiştirdi işte bu Bitmoji'ler harika diyeceğiniz bir şey değil bu Bitmoji'ler. Apple'larda var işte, Samsung'larda falan da var. Huawei'de de var. Kullananınız var mı? Ben sorayım. Bu kadar önemli bir özellik mi sizce bu? Always on display'e de ekleyebiliyorsunuz bu Bitmoji'leri. We love that the Bitmoji Always On Display literally brings you onto the device and makes every always on display completely unique. Bunu anlatan arkadaş niye böyle sessiz konuşuyor? Farkında mısınız? Sesi az geliyor. Fısıldayarak konuşuyor gibi sanki. Thank you so much, Ba. Now, the thinking behind this partnership comes down to two things. First, people love to personalize their smartphones to show their individuality. And second, people are really conscious of privacy, especially where they show their personal data. So this is where digital avatars come in. They balance that personalization and privacy. So Brian, tell us evet, kişisel güvenliğimize geliyorlar. Bir ara OnePlus direkt güvenlik şifreleme koymadan bazı verileri gönderdiğiyle ilgili haberler çıkmıştı. And that, for example, if you are listening to music, that Bitmoji will too. İşte onlarla işbirliğine gitmişler Kutay. Artık OnePlus telefonlarda var. When it's raining, then Bitmoji will know it's raining now, and it adapts to the time of the day and the weather based on your location and the activities through the whole day, which is pretty fun, I think. And we're also going to be building some other new features for Bitmoji and OS as well. Like the new Bitmoji button in the OnePlus Gallery. Ya bu Bitmoji bu kadar önemli bir şey mi ya? Diğer yazılım özellikleri 1 dakika konuşuldu. Bitmoji 5 dakikadır konuşuluyor. Which is right in the gallery app. And because Snapchat and Bitmoji are really good when it comes to the camera experience, we've also worked together to optimize the OnePlus camera experience in Snapchat. Tamam. So now photos and videos are sharper and crisper. Tam Bitmoji güzel, evet. Another feature we should highlight is the Yani diğer yazılım özellikleri daha önemliydi. Bir dakikada geçtiler. Bitmoji'ye ne yaptınız? Çok para mı verdiniz? Anlatmak gereği mi duyuyorsunuz? Canlı duvar kağıtları. Tamam. So morning, noon or night, it adjusts seamlessly. It does look really good. We first introduced this in the OS 11 beta builds, and now we've added some new options here in the OnePlus AT as well. We've talked a bit about digital LB, and OnePlus has a really unique feature that has become pretty popular since we introduced it last year with the OnePlus 7 series. Now I'm talking about Zen Mode, of course. Yeah, Zen Mode. Simply put, it's basically disabling your phone to help you to focus on something more important. And we got way better feedback. Kameraya geçtiler Furkan. Şöyle işin yani telefon önemli kısımları o kadar kısa geçildi. Yani çok kısa geçtiler. Ama bu ıvır zıvır özellikler telefonun asıl noktasıymış gibi anlatılıyor. Hani sunumun vurgulamak istediği noktalar bence yanlış. Yani yanlış noktalara dokunuyor. But hey, now the choice is theirs, right? And with OS 11, we've introduced some more choices too, including
new themes, and a group Zen where you can Kaç invite your telefon? Bir friends to tane. join you in Zenning out. Right. That way you can focus on hanging out with each other at Hani dinner, ben at ya the beach, ürünün catching up yani with OnePlus'tan your daha room. farklı şeyler bekliyorum Anytime Cenk you want to Değirmenci. disconnect Hani from your şunları phone to anlatmaları hiç connect with olmadı benim için. others. Kamera When I 8'de say aynı. others, that İşlemci includes 8'de your aynı. friends RAM depolama with zaten iPhone. Yeah, aynı. that's quite literally Bir tasarım inclusive değişmiş. design. Yani bir tasarım Right. Now, those are sizin just dış some of kabuğu the değiştirdiğiniz highlights of ürünü mü? iOS 11. Biz Fast, yeni ürün diye smooth alalım. and clean experience, 8'i a olan range biri of neden custom 8 LED diye options, düşünsün? Ya da convenient new features, fiyatı and iyi so olmadıkça much 8'teyi Zen neden to do with alalım? your friends. The OnePlus AT is a true flagship smartphone. It gives you ultra-fast charging with Warp Charge 65, our fastest charging technology Şu an ürünü ever, özetliyorlar. Etkinlik and bitiyor galiba. ultra-smooth scrolling thanks to the 120 Hz display. For an incredibly Hani powerful önceki smartphone experience. T serisi telefonlar daha With bir the albeniye OnePlus sahip. AT Tamam gene Ultra Soft çok ufak Snapdragon. eklemelerle geliyordu ama evet arkasında mat bir kaplama var. Bitti galiba. Tanıtım videosunu da görüyorum. Anlatacak bir şeyleri kalmadı çünkü her şeyi harcadılar zaten. Hani şu 5 dakikada bitecek bir sunumdu, abartısız söylüyorum. Hani özellikler bu, işte bu da tanıtım videosu deyip bitebilecek bir şeydi yani. Kaç watt hızlı şarj var? 65 watt hızlı şarj. Bu arada kablosuz şarjdan da bahsedilmez. O da yok muhtemelen. Before we move on, there's one more really exciting thing to tell you about. Augmented Ya reality is one of the muhtemelen coolest OnePlus technologies out there for ürünleri immersive içerisinde content. düşünüyorum. And Çok it iyi just bir keeps telefon getting better. çıkmıştır ama ortaya. Onu da OnePlus is baştan excited to have belirteyim. partnered with an amazing company out Ama of dediğim Australia gibi called Foria, ya bu a team model dedicated to taking neden var immersive AR experiences sorusu to the benim next için level. hala Foria are the creators of Rewild, an award-winning AR nature series based Biraz on daha one of my uzatalım, personal tamam. favorite Netflix series, Our Planet, narrated by the legendary Sir David Attenborough. Rewild launched Netflix internationally serisine last niye April geldik? in partnership with WWF, transforming physical museums into AR biomes, where visitors can work together to virtually reverse the loss of nature. It's a really powerful experience Sanırım in a physical OnePlus setting like a telefonlarla museum, ilgili bu with visitors bir interacting with işbirliğine each other. gidilmiş But bu with many museums closed in bahsettikleri recent months, Netflix'te Foria and OnePlus have been working hazırlanmış together with Google and müze mi Netflix to bring the diyelim, Rewild özel alan mı experience diyelim. into living rooms around the world through immersive AR storytelling. Rewild is available as an app for smartphones everywhere, but OnePlus and Foria have teamed up to deliver an even better AR experience on OnePlus devices from the OnePlus 7 and up. İşte We've created a OnePlus'ta special mode arttırılmış called gerçeklik Oxygen Mode, AI which özellikleri effectively doubles the sizin için resolution to daha iyi ultra hale high gelecek definition gibi bir şeyler while söylüyor. running 4K AR content and millions of polygons around you. Arttırılmış Which means you could even gerçeklik have a içeriklerinde very realistic polar bear daha iyi bir walking deneyim right next to yaşayacakmışız. you, right there in your living room. We're really excited to hear what you think about the Rewild AR experience. Ökkeş Go Huawei download the Mate app 40 today and lansmanını try out eğer Oxygen Mode canlı for yayın yourself. yaparsa Huawei yayınlarız. Before we wrap up, 22 we got a couple Ekim'de more yanlış things that can make your bilmiyorsam yayınlarız OnePlus onu. AT experience even better. Mate 40 The Mate first one is our serisi newest bence true wireless Android headphones, tarafında the OnePlus şu anda Buds Z. sektör These new headphones come with kulaklığa an geçti. in-ear design, something many of you have been asking for. OnePlus Buds With a more Z ergonomic diye. design and interchangeable Ne diyordum silicone Huawei tips Mate that come in 40. the Bence box, Mate you serisi get a Android nice tight tarafının seal to block out şu external anda noise, giving you standart great belirleyen sound with telefonlarından powerful biri. bass. Yayınlamamak bence çok They doğru weigh just olmaz. Bir 4.35 şekilde grams, so even if canlı you're yayını wearing them for ekranlarınıza extended getiririz. periods of time, they'll be very comfortable. And with an IP55 rating for water and dust OnePlus resistance, Buds Z some of the kulaklıkta best protection for any IP55 true suya wireless dayanıklılık headphones on the varmış. market. You can use them pretty much anywhere, anytime. From the most intense Aynı home zamanda toza workouts da bir to socially distanced dayanıklılık jogging or derecesi any other bulunuyormuş. safe outdoor activities. Of course, when it comes to headphones, there's nothing more important than sound quality. We've equipped the OnePlus Buds Z with a 10mm dynamic driver, together with Dolby 10 Atmos and our own mm dinamik bass boost technology ses to sürücüsüyle deliver gelecekmiş. deep bass and clear vocals, so you can enjoy enhanced Derin depth and baslar detail in every vermek beat. üzere tasarlanmış. Combined with a charging case, you'll get 20 hours of battery life. And even better, just 10 minutes of 20 fast charging saatlik bir lets you pil listen for ömrü. 3 Tabii bu hours. toplam pil ömrü. The Kulaklığın tek OnePlus şarjda Buds Z pil ömrü includes nerede still more yazıyor? great Yazmıyor. features, like impressive low latency of just 103 Otomatik milliseconds, durdurma özelliği automatic varmış pausing when you take them out, ve and touch controls that support Google Assistant. And dahili we're excited to have worked Google with an Asistan desteği extremely de talented bulunuyormuş. designer to bring you a special edition of the OnePlus Buds Z. If you know that contemporary Californian psychedelic pop aesthetic, odds are that you know Stephen Harrington.
He's best known for his bright, iconic style that encourages Steven a Harrington. two-way conversation between the artist and the viewer. Bir de bu kulaklığın Steven Over the past few Harrington years, özel he's exhibited versiyonu artwork varmış. around the Tasarım world olarak. and worked with some of the coolest brands out there, including Nike, Beats by Dre, Colette, and more. And now he's working with OnePlus to bring his iconic palm trees Daha and önce mellow büyük character to markalara this special tasarımlar edition. yapmış bir kişiymiş kendisi. Aside from the Steven Harrington edition, the OnePlus Buds Z come in two classic colors, Buds white and Z gray. muhtemelen ismi gereği OnePlus Buds modelinin biraz da ekonomik fiyatlısı olacak gibi. Bas vurgusu çok yapılıyor. 20 saat toplam pil ömrü. Onun kulaklığın pil ömrü gibi düşünme. Hızlı bağlantı var gördüğüm kadarıyla. O kısa detaydan. Dokunmatik kontroller var. Konforlu mu göreceğiz, hafif mi göreceğiz. OnePlus Buds Z. The Buds Z start at $49.99. 8T Pro $50. We also have some really great cases for the Şimdi OnePlus kılıflara 8T, geçiyoruz. including the OnePlus classic kılıfları. sandstone and carbon bumper cases to give your phone a bit of added protection. As well as the 8T special Pro edition gelmez. quantum bumper case Hiç haberi bile that features a çıkmadı. unique translucent circuit board design. Fena bir They'll be kılıfa available benziyor. starting from $24.99. Sandstone And finally, what 25. you've all been waiting Kılıflar for, ardında the niye price of fiyat the farkı var all-new acaba? Malzeme OnePlus mi 8T. farklıydı? In Europe, we have two versions of the OnePlus 8T. Fiyatlar geliyor. You'll be able to get your hands on the 8 plus 128 828 600 euro. 12 256 700 on the euro. 12 plus 256 gigabyte version. Şöyle bir fiyat olmuş. Apple'ın iPhone 12 serisinin başlangıç fiyatından And in North America, we're bringing 100 you the euro most dolar daha powerful uygun. 12 plus 1256 256 750. gigabyte version for İşte $749, kendi çapında makul starting from fiyatlı bir October OnePlus 23rd. üst seviye telefon görmüş That's olduk. all for this time. 1000 dolar We're really sınırında excited to değil, bring you our latest 600 flagship euroluk bir smartphone, fiyata the OnePlus sahip. 8T. Rakipleri de We look forward to hearing your S20, feedback, so hit us up on rakibi our de social özellikle media Avrupa'da channels. S20 FE gibi Stay telefonlar. safe wherever you are, and as always, never settle. 828 modeli bu arada etkinlik gerçekten bitti. Hello? Oh, hey, good, you're still here. Thank you so much for sticking Hayırdır? around all the way till the very end. I know you've got a million things to get back to, but we wanted to give you a little token of our appreciation. Enjoy. Bana da versen keşke. O kutudan bana da ver. Kandırdı. Şimdi geleneksel fiyat araştırmamızı yapalım. Lansman bence de çok başarılı değildi. Ürün zaten ben neden var? 8T diye bir telefon. Onu anlamaya çalışıyorum şu an. Kaç para dedin? Dur geri alalım da. Şu sesi kapat. Şu fiyat kısmına tekrar gidelim. Şimdi başlangıç bir dakika bir dur gitme. Başlangıç modeli 600 euro. Ya hiç diğer modelleri şey yapıp ekleyip canımızı sıkmayalım. 828 de yeter yani. Hint kafa gitti hep Hint fiyatları yapınca. Euro yapacağız doğru ya. 399. Bunu 600 dolar gibi de düşünebilirsiniz bu arada. Amerika bölgelerine eğer bunlar euro ile duyurduysa genelde tekabülü şeklinde dolar olarak geçiyor. 700 dolar 599 euro bir fiyat var. Ama dediğim gibi dolar fiyatı genelde şu euro fiyatının direkt muadili şeklinde yapılır. Genel ürün fiyatlandırmasında öyle olur bütün firmalarda. Şunu ben 700 dolar gibi düşünmek istemiyorum. 600 dolar gibi düşüneceğim. Şimdi Türkiye fiyatına bakalım. 600 dolar. Şimdi bu 600 doların yani 600 euronun satış fiyatı olduğunu unutmamakta fayda var. Çünkü gümrüğe bildiriliş fiyatı bu fiyat üzerinden olamaz. Daha düşük bir bedel üzerinden vergilendirmesi yapılır. Onu bilerek göz önüne aldığımızda ama şu hesaplamanın da bize yanlış bir çıkarım vermeyeceğini de söyleyerek 9.000 küsür liralık bir fiyata şaşırmamamız lazım eğer Türkiye'de satılırsa. Bu arada OnePlus Türkiye'de resmi olarak distribütörü olan bir firma ve yakında ofis açıp temelli faaliyetlerine de başlama gibi bir planı var. Gördüğümüz kadarıyla
yani bir ara fark ettiysen hepsi burada da bir ara 8 işte 8 Pro, 7T, 7T Pro gibi modeller satılmıştı. Yani önümüzde gelme ihtimalleri bulunan telefonlar bunlar. Yaklaşık 10 bin liralık bir fiyat duruyor güncel şartlarda. Şimdi sohbet kısmına geçebiliriz artık. Tamam. Sizin sorularınıza bir bakalım. Sonra etkinliği yavaştan sonlandıralım. Fiyatını gördünüz. Bu haliyle 10 bin liraya yakın olacak. Eğer euro fiyatı üzerinden Türkiye'ye getirilirse 10 bin lirayı rahat geçer. Biz dolar düşündük. Giriş fiyatını Türkiye'ye dolarla ithal edildiğini hesap edip yaptık. 10 bin liraya da OnePlus 8'teyiz. Çok satma ihtimaliniz yok bence. Ve 8 varken yani 8 hadi 8 Pro yerine ne getirmiş? Bir tek hızlı şarj var galiba. 8 ile 8 Pro 30 Watt hızlı şarj destekliyordu. Bu 65 Watt. Başka ne tür bir artısı var sizce? Dolar fiyatı 749 mu? Bir daha bakalım. Euro olarak açıkladılar. O 12256 modeli. En üst modeli dolar olarak açıkladılar. Bitmoji. Yani çok çeken bir özellik olmadı beni. Ekim ayı telefon önerileri videosunu 29 Eylül tarihinde çektik. Yaklaşık 15 gün önce çekildi. Yakın bir zamanda, inanın ben de ne zaman yayına gireceğini bilmiyorum. Yakın bir zamanda yayına girecektir muhtemelen. iPhone mini alırım. Bundan iyi tercih olur diyor. iPhone mini 699 dolar euro. E, evet. Yani 100 dolar farka Apple'ı almak isteyen kullanıcılar olacaktır. Evet, az daha yetinme ama biz kur ve vergiler yüzünden yetinmek zorundayız. Bu arada şeyi de unutmadan söyleyeyim. Yarın biliyorsunuz 2 haftada bir düzenli soru cevap etkinliği yapıyorum. Onun yeni bölümü gelir. Ve gecesine akşam 10'da TeknoSeyir'in biliyorsunuz Twitch kanalı açıldı. Twitch kanalında da Mount and Blade 2 Bannerlord'da kendi imparatorluğumuzu kurmaya çalışacağız. Sıfırdan başlayacağız. E, Yarın gene TeknoSeyir kanalı dolu dolu devam edecek. Akşamda Murat abilerin yayını var biliyorsunuz. TeknoSeyir muhabbet yayını. Bu arada şeyi de sorayım. Bu yeni tek kişilik planı beğendiniz mi? Şu görüntüyü. Şu an ekranlarınıza gelen çerçeveyi. Öncekine göre daha iyi değil mi? Sorular var mı diye bakıyorum da sanırım OnePlus ile ilgili bir şey düşünmüyorsunuz şu an. Fiyatı 500 dolar bandında kalmalıydı demiş Agnostic Woman. Ama uzun zamandır 500 dolara OnePlus telefon kalmadı. Huawei Honor'u satarsa benim Honor'u ne olacak, ona bir sorun olur. Zaten büyük ihtimalle Huawei Honor'u satarsa eğer o zamana kadar senin Honor telefonun kullanılmaz hale gelecektir zaten. Bu fiyatları düşünemezsiniz.
Mert Altınay, eğer bu kötü gidişat devam ederse, Mert Altınay demiş ki OnePlus'ın eskisi gibi flagship killer olması lazım diyor. Şurada şöyle bir durum var. 250 dolar artık amiral gemisi yapılmaz. Onu geçelim. 500 doların aşağısında bence bu kötü gidişat devam ederse o flagship killer mantığına geri dönecekler. Çünkü baktığımızda üst seviye telefon olayı onlar için artık tutmamış gibi. Premium telefon satamıyorlar. Gördüğüm kadarıyla birazcık OnePlus 8 şu an 8T'den daha mı pahalı? OnePlus 8'in fiyatı kaç? Erkan? 210 gram değil bu açıklanan telefon. 188 gram dediler. OnePlus 8 649, OnePlus 8T 599. O zaman Erkan özellikleri aynı tutup bir de hızlı şarj ekleyip fiyatı 50 euro daha uygun hale getirmişler. Yani diğer bölgeler için 50 dolara tekabül eder. S20F ile kıyaslayınca S20F aynı fiyat neredeyse bu modelle. S20F bence de daha cazip duruyor. İşlemcisi tamam, birinin Exynos 990, diğerinin Snapdragon 865 bir avantajı var ama S20F'de işte IP68 suya dayanıklılık var, kablosuz şarj var. İşte kamerasında daha farklı özellikler var. Hani S20F'de bazı özellikler açısından daha mantıklı durabilir hatta. O zaman yaklaşık bir saate yaklaşıyoruz. Evet Cihan, telefon tanıtıldı, hatta yayını kapatma noktasına geldim. Sizle birlikte OnePlus'ın yeni amiral gemisi, kendi çapında makul fiyata sahip olan amiral gemisi, yaklaşık 600 euro dolarlık bir fiyatı var. Bu amiral gemisini sizlerle takip etmiş olduk. Şu an günümüz amiral gemilerinin 1000 dolar sınırına geldiğini düşünürsek onlardan yaklaşık 400 euro dolar civarında daha uygun fiyatlı bir telefon. Kendi çapında makul fiyatlı ekonomik bir amiral gemisi olmaya aday diyebiliriz. 8T'nin 8 serisine ne kattığını konuşursak pek bir şey katamamış gibi duruyor. Ben hızlı şarj dışında net bir avantajını göremedim ürün olarak. Ekranın düz olması benim hoşuma giden bir detay. Onun dışında telefonun bakacağız. Yani OnePlus'ın eski günlerine dönmesi şart. Gitgide o ivmeyi kaybediyor gibi. Yazılım tarafında kendilerini beğeniyoruz. Güncelleme konusundaki tutumları da gayet iyi. Ama üst düzey yöneticilerin ayrılışı, satış rakamlarındaki düşüklük, çeşitli durumlar OnePlus'ı insanların tercih etmesi yönünde biraz soğutabilir gibi geliyor bana. E, OnePlus 8T lansmanı ve ürünle ilgili kısa böyle sizle birlikte bir istişaremiz böyleydi. Yarın iki canlı yayınla beraber tekrar karşınızda olacağım. Biri TeknoSeyir YouTube kanalı akşam 8 gibi olur. Yaklaşık 2 saat o sürer soru cevap yayını. Sonra akşam 10 gibi de Mount Blade Bannerlord oynarız sizle TeknoSeyir Twitch kanalında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.